Herkese merhaba. Bugün bu büzgü detaylı midi boy eteği beraber dikeceğiz. Kalıbımızın kapağında seçmeniz gereken kumaş detaylarından tutun da beden ölçülerine kadar her şey mevcut. Ayrıca etek kalıbının yanında şapka kalıbı da var. Bu gördüğünüz QR kodundan da Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Bu kalıp 36, 38 ve 40 bedeni içerir. Biz istediğimiz hangi kalıbı çıkartmak istiyorsak, hangi bedende kalıp çıkartmak istiyorsak onu seçeceğiz. Ben 38'i seçeceğim. Bu yüzden bakın bu çizgileri takip ediyorum ve o şekilde keseceğim. Her bir beden için 3 çizgi mevcut. Biz ortadaki çizgiyi baz alacağız. Çünkü 38 bedenin çizgisi ortada kalıyor. Oradan keseceğiz. Kalıbın tüm parçalarını kestikten sonra kumaşa yerleştirme kısmı var. Ben hafif bir esnek kumaş kullandım. Kalıbı kumaşa yerleştirirken düz boy ipliğine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın orada mezura ile ölçtüğüm kısım. Bu katladığım kısımda sizin pervazdan sonra içe katlayacağınız kısım. Bu kısmı aslında pervaz kısmına da alabilirsiniz. Etek boyumuz bu arada 79 santim civarında olacak. 1 santimlik dikiş paylarını bırakarak bu şekilde çiziyoruz sabunla. İstersek kumaşı eğer iğnelediysek direkt de makasla kesebiliriz. Hatta o kısmı da göstereceğim birazdan. Bu işaretlediğim kısım belde pervazdan sonraki katlanacak olan kısım büzülünce. Zamanla daha iyi anlayacaksınız o kısmın nasıl olduğunu. Bu kısımlar büzülecek olan kısımlar. Onları dalgalı şekilde işaretliyorum ve kalıbımı kesiyorum. Eteğin ön iki parçasından biri hazır. İşte bu gösterdiğim kısımlar büzülecek olan kısımlar. Ve eteğin arka iki parçası. Burada düz boy ipliğine gene çok dikkat ediyoruz. O şekilde iğneleyip kesiyoruz. Çizerken pensleri de belirgin hale getiriyoruz. Arka ortanın dikiş payını 1 santim yerine 1,5 santim civarı yapıyorum. Çünkü o kısma fermuar yerleşecek. Arka yırtmacın yerini ayarlıyorum. Aslında önden de yırtmaçlı yapabilirsiniz. Daha önce aynı kalıbı önden yırtmaçlı yaptım ama bunu arkadan yırtmaçlı yapıyorum. Bu şekilde pensleri de belirginleştirdikten sonra dikiş aşamamıza yaklaşacağız. Yine ön kalıbı çıkartarak. Ve eteğin arka iki kalıbı hazır. Bu kalıpta yine eteğin ön parçalarından bir tanesi. 2 parçadan oluşuyordu biliyorsunuz. Bu da bakın yan kenarı oluyor eteğin. Gösterdiğim kısım. Yine aynı şekilde bu da büzülerek yapılacak. Şimdi pervazlara geçiyoruz. Pervazlar bu eteklerin kemer kısmına yapılacak olan pervazlar. Ön pervazı keserken kumaş katına koymaya dikkat edin lütfen. Şimdi arka pervazı kesiyoruz. O 2 parçadan oluşacak. İğneleyip onu da hemen keseceğiz. Yine düz boy ipliğine dikkat edelim. Pervazları telalamayı unutmayın. Eteğin ön kısmında katlanacak olan bu kısmı çıt atıyorum belirgin hale getirmek için katlama yerine. Bu şekilde büzdükten sonra dikiş payını vermeyi unutmuyoruz. Büzgü dikişini yaptıktan sonra büzme işlemini yapıyoruz ve bu şekilde kumaşları birleştiriyoruz.
Gösterdiğim kısmı dikiyoruz. Yine ön kalıplardan diğer parçanın da büzgüsünü yapıyoruz. Büzgünün biteceği yeri ayarlamak için yine kalıptan yardım alıyoruz, destek alıyoruz. Bakın bu şekilde işaretliyoruz ve büzgülü yerin en son geleceği kısmı belirliyoruz. Bu şekilde iki kumaşı birbirine monte edip dikiyoruz. Ön kalıp neredeyse bitmek üzere. Bu ön ortayı büzmek için büzgü dikişini yapıyoruz ve bu şekilde katlayacağız pervaza doğru. Ve ön ortayı büzüyoruz. Kalıbımız gittikçe şekilleniyor. Telalanmış pervazlarımızı şimdi yerleştireceğiz kemere. Bu kısma çok dikkatli bakın lütfen. Çünkü bu kısımda isterseniz ön ortayı pervaza yedirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi dışarıdan katlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bakın bu ön ortayı da bu şekilde birleştirip dikeceğiz. Sonra da pervazı altında kalacak şekilde birleştireceğiz. İşte bu kısım eteğin içine doğru kıvrılacak olan kısım belin içine doğru. Ama bunu dediğim gibi pervaza da yedirebilirsiniz. Şimdi bu ön ortayı bu şekilde birleştirip dikeceğiz. Arka iki parçada penslerimizi dikiyoruz. Ve ardından fermuarı diktikten sonra yırtmaç kısmından yukarı fermuara doğru dikiyoruz. Eteğin arka kalıbının da sonuna doğru gelirken pervazları dikeceğiz ve bu şekilde dikiş işlemini yapacağız. Eteğin ön ve arka parçasını birleştirdikten sonra sona yaklaşıyoruz. Bu şekilde daha kolay dikebilmek için küçük mandallarla kenarları tutup dikiyoruz. Pervazı kenarlardan elle tutturduktan sonra ve ön kısmı da pervaza doğru katlayıp elimizle tutturuyoruz, dikiyoruz. Ben kumaşımdan dolayı etek uçlarını telanet ile yapıştırdım. Siz isterseniz dikebilirsiniz de. Daha uzun ve daha kısasını dikebileceğiniz eteğimiz işte hazır.